Merhabalar, Yükselli Örgülere hoş geldiniz. Şimdi günlük kullanımda çok pratik, çok kullandığımız, diğer kıyafetlerimizle güzel kombinlediğimiz ufak bir yelek çalışması yapacağız. Çok basit, yeni başlayanlar için de çok ideal bir model. 5 tane beşgen motif örüyoruz. Ben 4 tane ördüm. Şurası arka, şu iki motif de ön olacak. Şimdi bir tanesini birlikte öreceğiz. Şöyle koton ip kullandım. Bu tarz ipler çok var. Başka markalardan da var. Siz istediğiniz koton ipi kullanabilirsiniz. 5 milim tığ kullanıyorum. 8 numara 5 milim. Çok basit bir beşgen motifle başlıyoruz. Sonra bunları birbirine ekliyoruz. Şöyle yeleğin askı kısımlarını da gene kendi deseninden devam ederek oluşturuyoruz. Sonrasında gene bir kenar örgüsüyle yeleği bitireceğiz. Hemen 5. motifi örerek başlayalım. İpi şöyle çaprazlıyoruz ve sihirli halka oluşturuyoruz. İlmeği içinden alarak. Şimdi halkaya 2 zincir, bekletiyorum. Bir tane daha. İki zincirle birlikte 3 trabzan oldu ve üçünü birden topluyorum. Araya 3 zincir. Yine aynı halkanın içine 1 2 3 trabzan, yani 3 yarım trabzan yapıyoruz. Sonra topluyoruz. Araya 3 zincir. Bir, iki, üç. Şimdi topluyoruz. 3 zincir. Topluyoruz. 4 tane oldu. Şimdi 5.'yi örüyoruz. 3 zincir. Topluyoruz. Şimdi burada 2 zincir, 3 zincirle boşluklar ördük. Buradaki boşluğu bu şekilde örüyoruz. Bir zincir, 3 trabzanı birleştirdiğimiz, topladığımız ilmeğin içine bir yarım trabzan. Şuradaki boşluğun şimdi ortasındayız. 2 zincir, aynı boşluğun içine topluyorum. 3 zincir, yanındaki boşluğa topluyorum. 3 zincir, gene aynı boşluğa ve bütün boşluklara 2 kere üçlü grup trabzan örüyoruz. Topluyorum. 2 tane ördüm. Şimdi araya gene 3 zincir, diğer boşluğa üç zincir, aynı boşluğa bir grup trabzan daha.
3 zincir, bütün boşluklara ikişer kere 2 grup trabzan örüyoruz. 3 zincir, ikişer kere battık. Şimdi sırayı tamamlıyorum. Sırayı bir zincir, 3 trabzanı topladığımız ilmeğe batıyorum ve bir yarım trabzan örüyorum. Boşluğun tam ortasındayım. 2 zincir, topladım. 3 zincir. Şimdi tek örüyoruz. Üç zincir, yandaki boşluğa buraya çift örüyoruz. Üç zincir, gene aynı boşluğa bir kere daha üç zincir. Şimdi tek örüyoruz. Üç zincir, yandaki boşluğa geçiyoruz. Buraya çift örüyoruz. Üç zincir, bir kere daha sıranın sonunda burada bir kere daha örüp iki tane 3 trabzan yapıyoruz. Sonra tek, çift, tek, çift devam ediyor. Sıra sonunda gene tekle başlamıştık. İkinciyi ördük ve köşeyi tamamladık. Bir zincir, 3 trabzanı topladığımız ilmeğe bir yarım trabzan ve boşluğun tam ortasındayız. Şimdi gene 2 zincir ve 3 trabzan, bir tane örüyoruz. Sıranın sonunda bir tane daha örüp köşeyi tamamlıyoruz. Şimdi tek olan bir taneydi. Şimdi 2 tane olacak. Şu boşluklara gene 3 zincir, araya 3 zincir, şimdi köşedeyiz ve köşeye gene 2 kere batacağız. 3 zincir, bir grup hazırladık. Şimdi ikinci grup, 3 zincir, 3 trabzan, kapatıyoruz. Evet, şimdi 2 tane tek oldu. Bir sıra sonra, yani bir üst sırada 3 tane olacak. Motif bu şekilde artarak devam ediyor. Şuradan göstereyim şöyle. Bir tane, sonra 2 tane
3 tane ve 4 tane oluyor. Motifin genişliğini de hemen göstereyim. Tam 21 santim. Şimdi ben mankenin göğüs çevresine göre örüyorum. 84 göğüs çevresi 84. Siz de kendi göğüs çevrenizi ölçüyorsunuz ya da kim giyecekse. Bunu ikiye bölüyoruz. Burada 84'ün yarısı 42. Yani motifin genişliği 21 santim. 21 santim de buraya, 42 santim. 42 de arka taraf, 84 santim. Yani iki tane motif şöyle yan yana koyduğunuz zaman tam göğüs çevresinin genişliği kadar olacak. Biraz dar olan, fit duran bir yelek olduğu için genişlik vermiyoruz. Birebir göğüs ölçüsü kadar örüyoruz. Yeleği tamamladıktan sonra etrafına küçük bir örgü öreceğiz. Bu da yeleğe biraz bir genişlik kazandıracak. Siz daha geniş, daha dökümlü olmasını isterseniz motiflerin sırasını arttırabilirsiniz. Kullandığınız ip daha ince ise daha fazla sıra öreceksiniz. Tekrar söylüyorum çünkü bazen video atlana izleniyor. Yani bu söylenen bilgiler dinlenmeden geçtiği için tekrar söylüyorum. Belki yakalarsınız aralarda. Göğüs çevrenizi ölçüyorsunuz. Kim giyecekse tabii ki. Bunu 4'e bölüyorsunuz. Her bir motifin kaç santim olduğunu görüyorsunuz. 21, 21, 42. 42 de arka taraf 84. Ben 84 santime göre örüyorum. Bir de kenar örgüsü kullanınca hafif bir genişlik veriyor. O da bu yelek için yeterli oluyor. Şimdi ben bunu 6 sıra olana kadar devam ediyorum. Yani 21 santim olana kadar. Motifin son sırasında son sırayı, yani son kenarı örmüyoruz. Şurası başlangıç yeri. 1, 2, 3, 4 kenar ördük. Şu son 5. kenarı şuraya birleştireceğiz. Şu şekilde. Şöyle şurayı birleştiriyoruz. Köşenin ilk 3 trabzanını ördüm. Sonra araya bir zincir çekiyorum ve ilmeği köşeden alıyorum. Bir zincir daha ve ördüğüm motifin köşesini tamamlıyorum. Arada 3 zincir vardı. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bir zincir, boşluğa, bir zincir daha. Şimdi bu boşluğa geçiyoruz. Üç trabzan topluyoruz. Bir zincir. Diğer boşluğa ilmeği alıyoruz. Bir zincir daha. Şimdi şuradaki boşluğu örüyoruz. Bir zincir, köşe boşluğa geliyoruz. Bir zincir daha. Diğer boşluğa geliyoruz. Oraya da 3 trabzan topluyoruz. Bir zincir, bir zincir daha, bir zincir, şimdi köşeye geldik. Bir tane örerek başlamıştık. İkinciyi örüp köşeyi tamamladık. Bir zincir, köşeye ilmeği alıyorum. Bir zincir daha ve başlangıç noktasında tamamlıyorum.
Şimdi şuradaki omuz bölgesini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra 9. sırada eklemişim. Şimdi hemen buraya da aynı çalışmayı yapıyoruz. Şuradaki köşeden ipi bağlıyoruz. Aynen burada olduğu gibi. İlmeği sıkılaştırdım. Köşenin şurasına bağlıyorum. İlmek kaydırarak. Üç zincir çekiyorum. Köşeye gene 3 trabzan topluyorum. 3 zincir. Gene aynı boşluğa 3 trabzan topluyorum. Şuraya batıyoruz. Bir, iki. Çeviriyoruz. 3 zincir köşeye topluyorum. 3 zincir. Gene köşeye 3 zincir ve topluyorum. Şuralardan 3 zincirle ya da trabzanla çıkıyoruz. Buralarda boşluklar bırakıyoruz. Hemen şuradan 2 kere de çıkıyoruz. 3 zincir çekiyoruz, çeviriyoruz ve köşeye. Üç zincir, omuz yüksekliğiniz kadar buna devam ediyoruz. Topladım ve şuradaki 2 zincir, 3 zincire çıkmıştım. 3. zincire bir trabzan. Gene 3 zincir ve ortaya. Omuz yüksekliğiniz kadar şurada olduğu gibi örüp karşı tarafa, yani arka kısma ekliyoruz. Şöyle iğneye geçiriyorum ve şuraya köşeye karşılığına gelecek şekilde dikiyorum. Basit bir dikiş. İsterseniz tığla da birleştirebilirsiniz. İpi şöyle yürütüyoruz ve iç kısımda sıkılaştırarak kesip aralardan yürütüyoruz. Şimdi kolun iç kısmına
Bu son kenar örgüsünü ördüm. Her bir boşluğa 3 trabzan. Sonrasında bir sırada ilmek kaydırarak devam ettim. Şimdi şu kolun içine ördüğüm örgünün aynısını dış kısma da örüyoruz, her tarafına. Herhangi bir yerden ipi bağlıyoruz. Şöyle ilmek sıkılaştırıyorum ve şöyle başlayalım. İlmek kaydırarak bağladım. 3 zincir, bu bir trabzan oluyor. 2 trabzan daha örüyorum. 3 tane. Sonra yanındaki boşluğa gene 3 trabzan. Devam ediyorum. Boşluklara 3'er trabzan. Şimdi omuz yüksekliğine kadar geldik. Buraya da aynen şu aralara gene 3'er trabzan. İpi buradan bağladık. Yaka kenarı, ense, bütün kenarları örerek buraya kadar geldik. Şimdi şunu da göstermek istiyorum. Genelde hep 3 trabzan 3 trabzan örmüştük. Fakat şu köşelere, bu köşeye, bu köşeye, buraya ve buraya araya 5 trabzan örüyoruz. 5 tane trabzan. Bu köşeyi kaybetmemesi için ve örgü kasmaması için 5 trabzan örüyoruz. Şurada 4 tane köşe var. Bir de şurada motiflerin birleştiği yerlerde şuraya 5 trabzan geldik. Tam motifin birleştiği yerde bir bu köşe, bir de bu köşenin birleştiği yere 2'şer tane trabzan. Gene 3 trabzan, 3 trabzan, birleştiği yerde gene 2 trabzan, 2 trabzan köşelere. Aynı şekilde burada da 2 trabzan, 2 trabzan devam ettim ve burada köşede 5 trabzan. Şimdi ön kısımdayız. Gene 5 trabzandan sonra 3 trabzan olarak köşeye kadar geliyorum. Buraya bir ufak ilik yapıyorum. Bir tane düğme dikiyorum. Şuraya. İsterseniz kendiniz yapın düğmenizi. İsterseniz farklı bir renkte düğmeler kullanın. Ya da başka süsler yapın. Bağcık yapın. Hiç fark etmez. Ben şu kırmızı düğmeyi buraya dikmek istiyorum. Evet. Köşeye 5 tane trabzanı ördükten sonra başladığım noktada şu 3 zincirle başlamıştık. 3. zincire ilmek kaydırıyorum. Şimdi bu örgünün tamamını her trabzanın üzerine ilmek kaydırıyoruz. Hemen yandaki trabzana geçiyorum. Ve her trabzana sıkmadan batıyoruz. İpi alıyoruz ve hiç örmeden çıkarıyoruz. Bu ilmek kaydırma tekniği. Pek çok yerde kullanıyoruz bunu. Şuraya düğmeyi dikiyorum. Karşısında
bir tane ilik açıyorum. Şu 5 tane trabzanın ilkine gene ilmek kaydırıyorum. Sonra düğmenin rahat geçebileceği kadar zincir çekiyorum. 6 tane yeterli. Sonra sondaki trabzana batıyorum. Gene ilmek kaydırarak. Zaten sıranın da artık sonuna geldik. Şöyle buradan ipi koparıyorum ve düğmeyi dikip örgüyü bitiriyorum. Harika. Hem şık hem çok basit bir yelek. Yeni başlayanlar çok rahatlıkla örebilirler. Ve de çok kullanışlı. Yani hem sıcak havalarda hem serin havalarda kullanabiliriz ve sık sık, yani gün içerisinde sık sık kullanabileceğimiz, diğer kıyafetlerimize de güzel kombin olacak şık bir yelek olduğunu düşünüyorum. Ben severek ördüm. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.